Herkese merhaba. Bu videoda sizinle benim lehçem hakkında konuşacağız. Daha nasıl bir intro yapabilirim bilmiyorum. O yüzden direkt konuya giriyoruz. Öncelikle benim lehçem ne seviyede? Teknik olarak konuşursak benim lehçem bir sınava girdiğimde en fazla zorlarsam B1 çıkar. A2, B1 bu civarlarda. Yani aslında ben lehçe bilmiyorum. Yani bildiğimi hiçbir yerde zaten iddia etmiyorum. Şöyle anlatayım. Lehçe konuşamıyorum rahat rahat ama söylenen, konuşulan şeylerin %60'ını, 70'ini anlayabiliyorum. Yani ben Polonya'dayken kimse arkamdan konuşamaz. Çünkü anlıyorum. Cevap veremesem de. Peki bu seviyeye nasıl geldim? Şimdi hepinizi böyle bir benim Polonya serüvenimin başına götürüyorum. 2015'e. Bazılarınızın bildiği gibi ben Polonya'da önce bir Erasmus yaptım. Rzeszów'da bir dönem boyunca Erasmus'taydım. Ve o bir dönemde de lehçe dersi aldım ben üniversitede. Öyle bir zorunluluğum yoktu ama ben dilleri seviyorum. Dilleri öğrenmeyi seviyorum. Ve hazır o ülkedeyken o ülkenin dilinden de biraz öğrenmek istemiştim. O yüzden lehçe dersi aldım. Böyle haftada bir falan o derse gidiyordum. Orada işte harfler, lehçe nasıl okunur, selamlaşmalar, işte basit gramer falan filan. Bu giriş olaylarını orada öğrendim. Benim hatta lehçe nasıl bir dil videosunda bahsettiğim kadarlık kısmını öğrendim aslında o bir dönemde. Ama tabii ki o zamanlar gene duyduğumu anlayamıyordum. Sadece işte markete gidince ne diyeceğimi, biri bana teşekkür ettiği zaman ne cevap vereceğimi falan fişman biliyordum. O yüzden o sadece bir giriş olayıydı. Ondan sonra ben bir dönem sonunda tabii ki Türkiye'ye döndüm. Çünkü okulum devam ediyordu hala. Ve bildiğiniz üzere bir sonraki sene 2017'de ben bir de EVS için gittim Polonya'ya. Ama bu bir sene içinde ben Duolingo üzerinden lehçe derslerini yapmaya devam ettim. Orada bilenler bilir, her dil için bir ağaç var, işte alıştırmalar var, konu. O ağacı bitirmeye çalışmıştım. Tabii bitirmedim ama neyse. Yani bu bir senelik dönemde de lehçemi en azından taze tutmayı başardığımı düşünüyorum o Duolingo sayesinde. İlerletemesem de. Çünkü lehçe Duolingo'da bir yere kadar gidiyor zaten ve bir saatten sonra sürekli aynı şeyleri tekrarlamaya başladı ve ben çok sıkıldım, bıraktım bir yerden sonra zaten. Neyse, ondan sonra dediğim gibi neredeyse hepinizin de bildiği gibi ben bir de Polonya'da EVS'e gittim. Yani Avrupa Gönüllü Hizmeti'ne. Ve benim projem 12 aylık bir projeydi. Yani ben bir sene boyunca Polonya'da yaşadım aslında. Ve bu proje dahilinde hangi ülkeye giderseniz o ülkenin dilinin dersleri de dahil. O yüzden ben gittiğimde orada zaten lehçe dersleri de almam gerekiyordu. Ama tabii bunun belli bir sınırı var. 20 saat mi? 20 saatti galiba. Yani çok bir şey değil gene de. Haftada 3 saat falan lehçe dersim oluyordu. Bu dersler 4 ay falan sürdü. Projemin ilk 4 ayında gittim bunlara. Ve gene orada da tabii baştan aldık her şeyi. İşte harfler, okunuşlar, kelimeler, işte basit gramer falan. O yüzden zaten ben bu 20 saatlik dersin bir kısmını zaten biliyordum. Geri kalan kısmında öğrendim bir şeyler. Ama benim asıl öğrendiğim yer çalıştığım yerdi. Neden? Çünkü ben bir anaokulunda çalışıyordum. Ve anaokulundaki çocuklar tabii ki de İngilizce bilmiyorlar. Türkçe zaten bilmiyorlar. Lehçe konuşuyorlar hep. Ve ben günümün yaklaşık 5-6 saatini onlarla geçiriyordum her gün bir sene boyunca. O yüzden sürekli lehçe duymak zorundayım. Herhangi ekstra bir çaba harcamadan o yüzden öğrendim. Yani kısacası çocuklardan öğrendim ben. Aslında o yüzden çocuklarla ilgili olan oyunlarla ilgili bilgilerim, kelimelerim falan iyi diğer konulara göre. Ya da çocuklarla sürekli yemek yaptığımız için işte mutfak eşyalarını falan biliyorum. Tabii bir de erkek arkadaşım da Polonyalı. Gerçi onunla hiç lehçe konuşmuyoruz. Hep İngilizce konuşuyoruz. Ama onunla Polonya'nın televizyon programlarını izliyoruz. Mesela Magda Gessler. Magda Gessler Polonya'da çok ünlü bir kadın ve restoran zinciri falan var, böyle şef, restorancı bir kadın. Ve Kuchenna Rewolucja diye bir programı var ve onda da işte iş yapmayan restoranlara gidip neden iş yapmadığını onlara anlatıp iş yapması için taktikler veriyor, işte menülerini değiştiriyor, iç dizaynını değiştiriyor falan filan. Öyle bir program yani. Selam.
Şu an izlediğiniz videoyu editliyorum ve Magda Gessler'li kısımdayım. Ve programın introsunu paylaşmaktan kendimi alamıyorum. Ama şimdi pırt diye oraya direkt introyu girsem garip olacak, ne oluyor diyeceksiniz. O yüzden bir açıklama gireyim dedim. Introsu bana çok komik geliyor. Çok saçma, çok gereksiz bir intro. O yüzden size de göstermek istedim. İyi seyirler. Onu biz Pavel'le sürekli onu izliyorduk. Bunun dışında bir de gene bu kadının içinde olduğu MasterChef. MasterChef bizde de var zaten. Ben bunun Polonya versiyonunu izledim hep. Onlar sayesinde de öğrendim. Onlar sayesinde daha çok böyle mutfak terimleri gene. İşte yiyecekler, meyveler, sebzeler, saçma sapan etler. Bunların gereksiz şeylerin bilgileri lehçe olarak beynimde mevcut. Mesela ne bileyim bajant. Bu bir kuş. Yiyorlar bunu falan. Hani bunu niye biliyorum? Neymiş hatta? Bajant Türkçe'de neymiş bilmiyorum. Bakayım. Sülün galiba. Sülün. Sülün kuşunun ben lehçesini biliyorum mesela o program sayesinde. Neyse bu şekilde de gene biraz gelişti ya da en azından taze kaldı. Ve şu anda Türkiye'de yaşıyorum geçen Nisan'dan beri ama Polonya'ya işte yılda gene 2-3 kere gidiyorum. Nisan'da döndüm ben. EVS'ten Nisan'da döndüm ve ondan beri 1-2 kere gittim. Şimdi haftaya 3. kez gideceğim. Hani sık sık gidiyorum gene aslında Polonya'ya. Ve gittiğim zaman da 1 ay falan kalıyorum. Ve bu süreçte de Pavel'in ailesinin evinde kalıyorum. Gene orada da sürekli lehçe konuşulduğu için, annesi babası İngilizce bilmediği için gene bir şekilde taze kalıyor diye düşünüyorum. Olan lehçem. Ama şu an gelişemiyor mesela. Sadece olduğu yerde sayıyor. İnşallah günün birinde Polonya'ya yerleşebilirsem, taşınabilirsem öğreneceğim. Gerçekten lehçe konuşabilmek istiyorum ve hatta daha başka diller de konuşabilmek istiyorum. Ben genel olarak dilleri seviyorum. Ama Türkiye'deyken gerçekten hani bunu öğrenmek için motive olmak ve yeterli kaynakları bulmak Türkiye'de çok zor. O yüzden çok geliştiremiyorum ve Polonya programlarını falan da Pavel yokken keyfi çıkmıyor, izlemiyorum o yüzden. Öyle şu an olduğum yerde sayıyorum yani. Ama gene de kendimle gurur duyuyorum. Çünkü EVS'e gelip 1 sene kalıp hatta Polonya'ya, üniversiteye gelip 4 sene boyunca Polonya'da yaşayıp şu kadarcık bile konuşamayan insanlar var. O yüzden ben en azından anlayabilecek seviyeye geldiğim için lehçe bir de zor bir dil aslında. Kendimle gurur duyuyorum. İnşallah günün birinde tamamen akıcı olarak da konuşmayı başaracağım. Ve umarım bir gün tamamen lehçe konuştuğum bir video yapabilecek seviyede de konuşabilirim. Tabii kaç yıl sürer bilmiyorum. Okey. Günün lehçe kelimesi ne olsun? Dil olsun. Język. Język. Neden söyleyemediğim bir kelimeyi seçtiğim konusunda hiçbir fikrim yok. Ama hızlı söylediğiniz zaman böyle język diye çıkıyor. Aslında o ama öyle çıkıyor yani. Tamam, Pavel'e söyletirim, koyarım şuraya ya. So shortly, the word is język. Język. But if you're saying this in the sentence, it becomes język. More like pokaż język. You don't say this ję. You don't accent that much L. You're just saying język. So very often it becomes NZ. Język. But you cannot do język and you cannot do język. You're just doing something in between, like język. Język. Yeah. I don't know right now actually. Język. This is how I say język. Bu hem dil bizdeki gibi bu dil hem de işte İngilizce, lehçe, Türkçe gibi dil anlamında. Onlarda da öyle. Okey. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Hatta videolarımı içlerinde en beğendiğinizi, bunu olmak zorunda değil, paylaşırsanız da beni aşırı mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.